Eve hoş geldin. Biliyor musun? Odamızı çok özledim. Ben de bu odada seni özledim. Gerçekten mi? O zaman bana kanıtla. Cihan Alya'yı kaçırılmaktan kurtardıktan sonra onu ve Deniz'i konağa geri getirir. Alya odalarına girerken bu odayı özlediğini itiraf eder ve Cihan da Alya'yı bu odada özlediğini, çünkü onsuz odanın boş olduğunu söyler. Alya Cihan'la flört etmeye başlar ve onu özlediğini kanıtlamasını ister. Cihan bu oyunu kabul eder ve yanına gidip onu öper. Tam bu sırada her zamanki gibi, Deniz içeri koşar ve eve döndükleri için çok mutlu olduğunu söyler. Onun gelişi anında atmosferi değiştirir, sıcaklık ve gerçek bir aile duygusu katar. Cihan ve Alya için tüm bu süre boyunca uğruna savaştıkları şeyin bir başka hatırlatıcısı olur. Paralel olarak Cihan geleceklerini etkileyebilecek sorunları çözmeye devam eder. Bu yüzden sonunda velayet meselesini kapatır. Boran ve Bulgar mafyasıyla olan sorunları etrafındaki durumdan yararlanan Cihan, açık bir şart koyar, yardım ve kurtarma karşılığında Deniz üzerindeki haklarından tamamen vazgeçmesi. Sonuç olarak tüm haklar resmen Alya'ya geçer ve bu uzun zamandır hayatlarının üzerinde asılı duran en büyük korkuyu nihayet ortadan kaldırır. Bu değişim Alya ve Cihan arasındaki kişisel ilişkide de hissedilir. Alya, yaşadığı her şeyden sonra artık yalnız kalmak istemez. Kaçırılma sırasında yaşadığı korku hala çok tazedir. Bu yüzden Cihan'a ayrı uymak istemediğini doğrudan söyler. Onun için Cihan'ın varlığı artık sadece aşk değil, aynı zamanda bir güvenlik ve huzur duygusu anlamına gelir. O gece birlikte kalırlar ve uzun zamandır ilk kez aralarında bir istikrar duygusu belirir. Sanki tüm çalkantılardan sonra nihayet birlikte gerçek bir hayata giden yolu bulmaya başlıyorlarmış gibi, ilişkileri giderek güçlenirken, ailede paralel olarak başka bir çatışma da ortaya çıkar. Serhat ile ilgili hikayenin göründüğünden daha fazlasını sakladığından uzun zamandır şüphelenen Sadakat, gizlice bir DNA testi düzenler. Bu arada Meryem, Cihan'ı geri alma şansını tamamen kaybettiğini nihayet anlar. Alya ile olan bağının ne kadar güçlendiğini görüyor ve artık bunu değiştiremeyeceğini anlıyor. Sürekli mücadeleden yorulmuş, neredeyse her şeyi geride bırakıp gitmeye cesaret ediyor. Ancak kız kardeşi, durumu etkileme fırsatını bu kadar kolay bırakmaya hazır değil. Bu yüzden radikal ve tehlikeli bir adım atıyor ve herkese Serhat'ın sözde Cihan'ın oğlu olduğunu açıkça ilan ediyor. Bu haber anında gerilim ve şok yaratıyor, çünkü böyle bir açıklama ailedeki güç dengesini kökten değiştirebilir. Bu bilginin Cihan'ı hayatını yeniden gözden geçirmeye ve çocuk aracılığıyla Meryem ile yeniden bağlantı kurmaya zorlayacağını umuyor. Ancak bu plan neredeyse anında çöker. Sadakat artık sessiz kalmanın bir anlamı olmadığını düşünüyor ve DNA testinin sonuçlarını açıkça göstererek duruma müdahale ediyor. Belgeler hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Serhat Cihan'ın oğlu değil. Bu an yalanlarla durumu manipüle etme girişimlerine son darbeyi vuruyor. Bundan sonra geçmişin artık Cihan'ın şimdiki hayatını etkileme gücünün kalmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Onu Alya'dan ayırma veya eski bağlarına geri dönmeye zorlama girişimlerinin hepsi başarısız oluyor. Korku, kayıp, kaçırılma ve sürekli mücadeleden geçen birliktelikleri daha da güçleniyor ve giderek birbirlerinin yanında tesadüfen bulunan insanlar gibi değil. Her türlü tehdide rağmen birbirlerini korumaya hazır gerçek bir aile gibi görünmeye başlıyorlar. Geçirdikleri tüm olaylardan sonra, Cihan ve Ali arasında uzun süre bir araya gelmelerini engelleyen son engeller yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Alya'nın Deniz'in velayetine geri dönmesi, eski bir soruna yasal bir çözüm olmanın ötesinde, birlikte geleceklerine yönelik en büyük tehdidin nihayet geride kaldığının bir sembolü. Cihan için bu uzun zamandır istediği şeyi ertelemek için artık hiçbir neden olmadığı anlamına geliyor. Resmi evlilik hakkındaki konuşmaya geri dönüyor, ancak şimdi her şey eskisinden tamamen farklı geliyor.
Sözlerinde hiçbir baskı veya acele yok, sadece ikisinin de bu karara nihayet hazır olduklarına dair bir kesinlik var. Alia bunu duyduktan sonra artık konudan kaçınmaya veya konuşmayı değiştirmeye çalışmıyor. Yaşadığı her şeyden sonra, ilişkilerinin ne kadar değiştiğini kendisi de fark ediyor. Zor koşullar, çatışmalar ve güvensizlikle başlayan ilişki, yavaş yavaş birbirlerine destek olmayı öğrendikleri gerçek bir bağa dönüşmüş. Bu adımı kendisinin de istediğini ve Cihan'a olan duygularından artık şüphe duymadığını itiraf ediyor. Ancak aynı zamanda Alia, büyük bir kutlama veya kamuoyuna duyuru için henüz hazır olmadığını da anlıyor. Kaçırılmaz sürekli tehditler, başkalarının müdahalesi ve bitmek bilmeyen çatışmalardan sonra, en azından sadece ikisi için bir şeyler saklamak istiyor. Dikkat çekmek veya gürültülü törenler istemiyor. Aksine sessizlik, huzur ve sadece onlara ait olacak bir an istiyor. Bu yüzden nikahı gizlice, gereksiz gözlerden uzak ve kimsenin hemen öğrenmeyeceği şekilde yapmayı öneriyor. Bu istek Cihan için sürpriz olmuyor. Onun durumunu ve böyle bir kararın nedenlerini anlıyor. Geçirdiği her şeyden sonra, onu şu anda kabul etmeye hazır olduğundan daha fazla bir şeye zorlamak veya baskı yapmak istemiyor. Onun için önemli olan törenin kendisi veya çevresindekilerin tepkisi değil. Alya'nın bu seçimi onun yanında gönüllü olarak yapmasıdır. Bu yüzden tereddüt etmeden kabul ediyor. Nikahları sessizce ve neredeyse başkaları tarafından fark edilmeden gerçekleşiyor. Bu törende gürültülü bir kutlama, kalabalık bir misafir grubu veya gösteriş yok, ama onu özel kılan da bu. Tüm dramatik olaylardan sonra, mutluluklarını sergilemek yerine, uzun zamandır özledikleri gerçek yakınlığı ve huzuru bulmayı seçiyorlar. Alya için bu, uzun zamandır ilk kez korku veya belirsizlik değil, Cihan'ın yanında gerçekten evinde olduğunu hissettiği içsel bir güven duygusunun doğduğu an oluyor. Cihan için de bugünün özel bir anlamı var. Tüm kayıplardan, mücadelelerden ve onu kaybetme korkusundan sonra, sonunda tüm bu zaman boyunca uğruna savaştığı şeye kavuşuyor, Alya'yı resmi olarak karısı olarak adlandırma fırsatına, koşullar veya zorlama nedeniyle değil, karşılıklı seçim ve sevgi nedeniyle. Ve bu evliliği sadece ikisi biliyor olsa da, bu gizlilik bağlarını daha da güçlendiriyor, çünkü artık sadece ikisine ait olan ve kimsenin yok edemeyeceği veya onlara karşı kullanamayacağı bir şeye sahipler.